الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hususen uzak yerlerden gelen abiler için söylüyorum. Allah Azze ve Celle icillerinizi versin. Kardeşler biliyorsunuz, geçen haftadan başlamak üzere şeytanın insan üzerindeki oyunlarını konuşmaya başlamıştık. Yani konumuz Adem Aleyhisselam'ın kıssası. Fakat Adem Aleyhisselam'ın kıssası içerisinde şeytan insana ne yapmak ister? Şeytanın insan üzerindeki emelleri nelerdir? Bunları konuşmaya başlamıştık. Ve hatırlarsanız sadece kısa bir hatırlatma yapacağım konunun önemine binaen. Demiştik ki şeytan insan hakkında bir zanna sahiptir. Şeytan şöyle zannetmişti. Demişti ki Allah Azze ve Celle وَلَا تَجِدُ اَكْتَارَهُمْ شَاكِرِينَ Ben onlara öyle oyunlar yapacağım ki sen o insanların çoğunu sana şükreder bulamayacaksın. Çoğu sana karşı nankör olacaklar. Başka bir yerde Allah Azze ve Celle dedi ki لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاُبْرُيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Onları yeryüzüne süsleyeceğim. Yeryüzünde senin ne kadar yasağın varsa insanoğluna süsleyeceğim. Ve onların birçoğunu da saptıracağım bu süslemelerinde demişti. Şimdi bu şeytanın zannı, insanoğlu üzerinde bu tip emelleri var. Peki bu zannında şeytan haklı çıktı mı? Veyahut da haksız çıktı mı? Burada demişti ki Allah Azze ve Celle şöyle diyor. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Kasem olsun ki, yemin olsun ki şeytan onlar hakkındaki zannını doğruladı. Yani şeytan onlar için ne düşünmüşse düşündüklerinin hepsi yerine geldi ve İnsanlar şeytana tabi oldular. Müminlerden bir topluluk müstesna. Müslümanların azı müstesna, kalan insanların çoğunluğu şeytanın zannında şeytana uydular. Yine size İmam Bukhari'den bir tane hadis rivayet etmiştim. Aynı zamanda demiştim bu hadis Hac suresinin girişindeki ayetleriyle tefsir sadedindedir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bize demişti ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde Adem Aleyhisselam'a diyecek ki ya Adem, Adem Aleyhisselam diyecek ki lebbeyke ve sa'deyke ya Rab. Yani senin emrine icabet ettim. Ne istiyorsun? Buyur ya Rabbi. Allah Azze ve Celle diyecek ki ahric ba'sennâr. Ateş topluluğunu çıkar ya Rab. Adem Aleyhisselam şaşıracak. وَمَا بَعْثُنَّارِ ya Rab. Ateşin ehli kimdir? Ateşin topluluğu kimdir? Allah Azze ve Celle cevap verecek. Her 1000 kişiden 999'unu kendi zürriyetinden ateş için çıkar diyecek. İşte Peygamberimiz diyor o andır. Çocukların ihtiyarlayacağı, hamile kadınların çocuklarını düşüreceği, emzikli annelerin emzikli çocuklarını fırlatacağı ve insanlar sarhoş olmadığı halde dışarıdan bakıldığı zaman sarhoş gibi hareket ettikleri an işte Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'a bu sözleri söylediği andır. Öyleyse kardeşler, biz şeytanın oyunlarından bahsettiğimiz zaman, şeytanın tuzaklarından bahsettiğimiz zaman bunu düşünseler lazım. Çünkü insanoğlunun %99'unu şeytan bu tuzaklarla kandırmıştır ve onlardan bir tanesi de biz olabilir. Onlardan bir tanesi de o kandırdığı
tuzağına ve ağına düşürdüğü insanlardan bir tanesi de biz olabiliriz. Peki şeytanın oyunlarına karşı biz nasıl yapacağız, nasıl karşı duracağız? Bunun tek bir tane yolu vardır. Nübüvvet basiretiyle hareket edersek şeytanın oyunlarına karşı koyabiliriz. Onu da anlatmıştık. Demiştim Allah Azze ve Celle şeytanla Adem Aleyhisselam'ı, Havva annemizi cennetten kovduğu zaman onlara şöyle dedi. فَاِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Sizi yeryüzüne gönderiyorum ama sizi başıboş bırakmayacağım. Size benden bir hidayet gelecek. Bu hidayetten kastımız nedir kardeşler? Ya kitaptır veyahut da sünnettir. Bunun dışında kalan bütün yollar hevadır, bütün yollar hevestir. Bir kitap gelecek veyahut da bir sünnet gelecek. Sizden kim benim kitabıma uyarsa şüphesiz ki ona korku da yoktur, şüphesiz ki ona hüzün de yoktur. Başka bir surede ise Allah Azze ve Celle demişti ki فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Benden size bir hidayet gelecek, evet. Kim benim o hidayetime uyarsa o şakî de olmayacak, bedbaht da olmayacak ve aynı zamanda sapıklığa da gitmeyecektir. Öyleyse şeytanın tuzaklarına karşı koymanın tek bir tane yolu vardır. O da Allah Azze ve Celle'den gelen hidayete tabi olmaktır. Bunun dışında insanın şeytanla uğraşması, şeytana kafa tutması mümkün değildir. Geçen hafta size şeytanın en kuvvetli silahı olan süslemeyi anlatmıştım. Ki Adem Aleyhisselam dahi şeytanın süsleme tuzağına düşüp Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı ağaçtan yemişti. Bu hafta ise unutturmaktan bahsedeceğim. Biliyorsunuz kardeşler, unutmak Allah Azze ve Celle'nin insana verdiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Şayet eğer Allah bize unutma sıfatını vermemiş olsaydı emin olun ki hayat çekilmezdi. Yani düşünün, geçmişte her birimiz hoşumuza gitmeyen ve bizi üzen olaylar yaşadık. Bunları hiç unutmadığınızı düşünsenize. Sürekli aklınızda bu olaylar aklınızı kurcalıyor. İnsanın akıl kaydı üzerinde kalması mümkün olmazdı o zaman. Fakat Allah ne yaptı? Bir nimet indirdi, insana unutmayı verdi. Bir şeylerle meşgul olduğu zaman başka şeyleri unutaraktan insan bu şekilde kendi akıl sağlığını, kendi psikolojisini korur. Fakat şeytan, Allah ona lanet etsin, insanoğlundaki bu nimeti insanın aleyhine çevirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Çünkü şeytan uzun yıllar boyunca elde ettiği tecrübeyle şunu görmüştür. Bir insana unutmaması gereken şeyleri unutturdu mu, o insanın dünyasını da ahiretini de husrana uğratmıştır. Tekrar ediyorum kardeşler, bir insana unutmaması gereken şeyleri unutturduğu bir defa o insan dünyasında da ahiretinde de husrana uğramıştır. Öncelikle size şeytanın unutturma sıfatına sahip olduğuna dair bazı deliller söyleyeceğim. Ondan sonra şeytan bize neyi unutturuyor ve bu bizim başımıza nasıl belalar açıyor onu anlatacağım. Birinci olarak da Musa Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın yanındaki gencin kıssasını size örnek olarak vereceğim. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam yolda giderken o gence dedi ki "Atina gada'ana laqad laqina min safarina hâzâ nasaba." Bize yiyeceğimizi getir, acıktık. Çünkü biz bu yolda çok yorulduk. Bize yorgunluk isabet etti, biraz yemek yiyelim. Çocuk döndü Musa Aleyhisselam'a dedi ki قَالَ أَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيبُ الْحُودِ Hatırlıyor musun ey Musa? Hani biz bir kayanın dibine oturmuştuk, kayaya sığınmıştık. İşte ben orada balığı unuttum. وَمَا أَنْسَانِيهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَ Onu bana unutturan tek şey şeytandır dedi. Yani şeytan Musa Aleyhisselam'ın yanındaki o gence balığı unutturan, o balığı orada unutturan şey şeytandır. Bunu Allah söylüyor. Allah Peygamberimize hitap ediyor. En'am suresinde diyor ki وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَقُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَقُودُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرٍ İnsanlar bizim ayetlerimizi küçümsediklerinde, bizim ayetlerimiz hakkında olup olmadık şekilde konuştuklarında onlar sözü değiştirinceye kadar ey Muhammed sakın onlarla beraber oturma diye Allah'ın ayetleriyle dalga geçen, onu küçümseyen bir toplulukla oturmayı Peygamberimize yasakladı. Devam ediyor Allah. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Şayet şeytan sana unutturursa ey Muhammed, yani böyle bir kavimle oturmaman gerektiğini şeytan sana unutturursa eğer hatırladıktan sonra zalim olan kavimle beraber oturma. Bakın kardeşler, bir peygamber zikrettiğim kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir.
Ve şeytan ona unutmaması gereken şeyi unutturabiliyor. Allah Azze ve Celle diyor, eğer şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra zalim olan kavimle beraber oturma. Hakeza Yusuf Aleyhisselam. 2 tane arkadaşı cezaevinden çıkarken onlardan bir tanesini tuttu. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ Onlardan kurtulacağını zannettiğine dedi ki, beni Rabbinin yanında hatırla. Yani kralın yanına gittiğinde de ki, Brezayim, seni zindana attığın ve zindanda unuttuğun, hiçbir suçu olmayan bir de bir Yusuf var. Onu da hatırla diye krala hatırla. Allah Azze ve Celle diyor ki, فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِسَ فِي السِّجْنِ بِرْعَ سِنِينَ Şeytan ona Yusuf'u hatırlatmayı unutturdu. Yani o adam kralın yanına gittiğinde krala Yusuf'u hatırlatamadı, unuttu ve bundan dolayı da Yusuf hapiste 3 yılla 9 yıl arası gibi bir süre Yusuf hapiste kalmaya devam etti. Öyleyse kardeşler, insan peygamber dahi olsa şeytan insana unutturabiliyor. İnsan peygamber dahi olsa şeytan insana unutturabiliyor. Şimdi ben veya sen peygamber olamadığımıza göre, peygamber kadar değerli de olamadığımıza göre demek ki şeytanın elinde böyle bir silah varsa ve peygamberler dahi bu oyuna düşmüşse senin benim düşmen hayda normaldir. Öyleyse bizim daha fazla dikkatli olmamız gerekir. Peki şeytan bizlere neyi unutturur kardeşler? Bir, en çirkini ve en tehlikeli olanı şeytan insana Allah'ı unutturur. Şeytan insana Allah'ı unutturur. Soruyorum size kardeşler, Allah Azze ve Celle unutulabilecek bir varlık mıdır? Şöyle onun isimlerine, şöyle onun sıfatlarına bir bakın. İsimlerini ve sıfatlarını bir düşünün. Vallahi kul nankör olmasa bir saniye dahi Allah Azze ve Celle'yi aklından çıkarmaması gerekir. Fakat şeytan insanın saadetinin Allah'ı hatırlamada, insanın zararının ve husranının da Allah'ı unutmakta olduğunu bildiği için elinden gelen bütün yollarla insana Allah Azze ve Celle'yi unutturmaya çalışır. Bakın Allah Azze ve Celle bir ayet söylüyor ve şeytan insanlara unutturmak suretiyle insanları kendi partisi yapar. Şimdi mesela diyelim ben size desem ki bir Kur'an-ı Kerim'de Hizbullah vardır, bir de Hizbul Şeytan vardır. Allah Azze ve Celle'nin partisi, Allah Azze ve Celle'nin taraftarları vardır. Bir de şeytanın partisi ve şeytanın taraftarları vardır. İnsan hemen tiksinir. Yani kesinlikle hiçbir insan kendine şeytanın hizbinden olmayı yakıştırmaz. Bakın insan nasıl şeytanın hizbinden ve partisinden oluyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, Allah'a sığınırım, اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ Şeytan onların üzerinde bir hakimiyet kurdu. Şeytan onları kendi kontrolü altına aldı. Ne yaptı peki? فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ Onlara Allah'ı zikretmeyi, onlara Allah'ı anmayı, onlara Allah'ı hatırlatmayı unutturdu. اُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ İşte onlar şeytanın partisinin ta kendileridirler. Şeytanın üzerlerinde kontrol kurdu ve Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyi unutturduğu insanlar, işte onlar şeytanın partisinin ta kendileridirler diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse kardeşler, başımızdaki en büyük musibet, en büyük karise insanoğlunun Allah Azze ve Celle'yi anmayı unutmasıdır. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendini unutan insanlardan bize bahsediyor. Bir takım insanlar Allah Azze ve Celle'yi unuttular. Ve bunun karşılığında Allah Azze ve Celle onlara 2 büyük musibet verdi. 2 musibet de dünya ve ahiret saadetini yerle bir etmek için yeterlidir. Bunlardan birincisi Allah Azze ve Celle diyor ki نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ Onlar Allah Azze ve Celle'yi unuttular. Allah Azze ve Celle de onları unuttu. Onlar Allah Azze ve Celle'yi unuttular. Allah Azze ve Celle de onları unuttu. Bakın kardeşler, itikat olarak bir insan Allah unutmuştur derse Allah Azze ve Celle'ye eksiklik nispet ettiğinden dolayı Allah muhafaza itikadında sapıklık oluşur. Allah Azze ve Celle unutmaz. Musa Aleyhisselam Firavun'a ne demişti? لَا يَدِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى Benim Rabbim şaşırmaz da, benim Rabbim unutmaz da. Allah Azze ve Celle ne demişti Müslümanlara? وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا Ey Muhammed! Senin Rabbin unutkan olan bir Allah değildir. Senin Rabbin unutacak bir ilah değildir. Peki Allah nasıl unutur insanları? Unutmaktan kasıt burada terk etmektir. Çünkü unutmak Arap lügatında 2 manaya gelir. Bir manası insanın hatırında olan bir şey, zikrinde olan bir şey unutmasıdır. Öbür manası ise insanın terk etmesidir. Bir insan Allah Azze ve Celle'yi unuttuğu zaman
Allah Azze ve Celle bunun karşılığında insanoğlunu unutur, yani insanoğlunu terk eder. İnsanoğlunu terk etmesi ne demektir? Şudur, yani Allah insanın üzerindeki desteği çekip alır. Allah insanın üzerindeki desteği çekip alır. Şimdi ben size soruyorum kardeşler, Allah Azze ve Celle bize yardım etmese, Allah Azze ve Celle bizi hayra muvaffak kılmasa, biz kendimiz nasıl hayra muvaffak olacağız? Biz kendimiz nasıl Allah'ı razı eden amelleri yapacağız? Bu mümkün olan bir şey değildir. İnsan kendi nefsiyle baş başa kaldığı zaman, insanın Allah'ı razı edecek amelleri yapması, bu mümkün olan bir şey değildir. Rabbin seni alacak, Rabbin seni kendi yardımı altına alacak, Rabbin seni kuşatacak, sana merhamet edecek. Sen ancak bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı amelleri yapabilirsin. İşte insan Allah'ı unuttu mu, hayatından Allah Azze ve Celle'yi çıkardı mı, Allah Azze ve Celle de karşılığında insana diyor ki beni unuttun mu? Beni unuttum. Ama ben de seni unutuyorum o zaman. Seni terk ediyorum, seni hayra muvaffak kılmıyorum. Kendi nefsinle baş başa kal, kendi nefsinle ne yapabilirsen onu yap diye Allah Azze ve Celle insanı kendi yanından uzaklaştırıyor. İkincisi ise insana kendi nefsini unutturuyor Allah Azze ve Celle. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Sakın ha diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerini unutturduğu insanlar gibi olmayın. İnsanın kendini unutması söz konusu olabilir mi? Yani mesela ben burada oturuyorsam, ben yaşıyorsam kendimi unutmam mümkün değildir. Öyleyse Allah'ın burada kastettiği şey başkadır. Kastettiği şu İbn-i Kayyım'ın da dediği gibi insanın kendine faydalı olan şeyleri unutmasıdır. Yani sen Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyi, Allah'ı anmayı terk ettiğin zaman Allah sana seni unutturuyor. Yani insan oturup muhasebesini yapmıyor. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Allah Azze ve Celle benden ne bekliyor? Bu işlemiş olduğum günahların karşılığının hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Allah'ın bu kadar nimeti var benim üzerimde. Bunların şükürlerini nasıl, hangi yolla eda edeceğim diye insan bunların hiçbir tanesini kendine sormaz. Çok özür dilerim hepinizden. İnsan bir hayvan gibi sadece yer, içer ve cinsel ihtiyaçlarını karşılar. Zaten insana hayvandan ayıran şey de bu değil midir? Yani hayvan da bir takım ihtiyaçlara sahiptir, insan da bir takım ihtiyaçlara sahiptir. Peki ikisinin arasındaki fark nedir? Biri Rabbini hatırlar ve şuurlu bir şekilde yaşar. Yani biri Allah'ın kulu olduğunun bilincinde olaraktan yaşar. Öbürü ise bunun bilincinde değildir. Sadece yaşar, sadece nefes alır, sadece dünyevi ihtiyaçlarını karşılar. Öyleyse kardeşler, hayvanlarla aynı seviyeden kurtulabilmenin yolu şeytanın unutturma tuzağına karşı mücadele edip Allah Azze ve Celle'yi hatırlatmaktır. Ki insan Allah Azze ve Celle'yi unuttuğu zaman zaten biraz sonra sayacağım bütün şerlerin de anası kişinin Allah Azze ve Celle'yi unutmasıdır. İkincisi ise şeytan insana ahiret gününü unutturur. Şeytan insana ahiret gününü unutturur. Ve kardeşler emin olun, bütün peygamberler kendi etbalarını terbiye ederken mutlaka ahiret unsurunu kullanmışlardır. Çünkü insan nefsini ahiret kadar terbiye eden, teskiye eden başka bir unsur yoktur. Neden? Çünkü insan dünyada başıboş yaşamak ister. İnsan hiç kimseye hesap vermemek ister. Ve zaten insanı bütün problemlere, bütün günahlara, bütün isyanlara götüren de insanoğlunda var olan bu duygudur. İşte Allah insanoğlundaki bu çirkin duyguyu ahiretle terbiye etmiştir. Yani insana demiştir ki ey insan yaşadığın sana kâr kalmayacak. Günün birinde öleceksin ve öldüğün zaman yaşadığın şu günlerin hesabını dakika, saniye saniye Allah Azze ve Celle'ye vereceksin. Ki biliyorsunuz İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açıkça söylüyor. Kul 5 şeyin hesabını vermeden durduğu yerden bir adım dahi atamaz diyor Allah Azze ve Celle. Herkes kıyamet gününde 5 şeyin hesabını Allah Azze ve Celle'ye vermek zorundadır. Nerede yaşamış? Gençliğini nerede geçirmiş? Ömrünü nerede harcamış? Allah Azze ve Celle'nin verdiği malı nerede harcamış? Bunların hesabını tek tek Allah soracak ve bu sadece sana bana yönelik bir hitap değildir. Peygamberler dahi bunun hesabını Allah'a vermek zorundadırlar. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Yemin olsun ki biz o gün hem kendilerine peygamber gönderdiğimiz insanlara hesaba çekeceğiz, onlara soru soracağız, hem de beraberinde peygamberlere soru soracağız diyor Allah. Kıyamet gününde peygamberler de dahil hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin sorgusundan ve sualinden muaf değildir. Ve bu metafor yani kıyamet insanoğlunun nefsindeki aşırılıkları terbiye etmekteki
en önemli yöntem, belki en önemli aracı da budur. Şimdi şeytan bunu fark etti. Şeytan biliyor ki insanoğlunun terbiye olması lazım. Eğer insan Allah'ın onu yarattığı şekli üzere kalırsa insan bitmiş demektir. Tezkiye olmazsa, terbiye olmazsa insan bitmiş demektir. İnsana en güzel terbiye eden şey nedir? İnsana en güzel terbiye eden şey ahirettir. Şeytan gelir ve insana ahiret gününü unutturmaya çalışır. Peki şeytan kardeşler, ahiret gününü insana neyle unutturur? Yani mesela şimdi diyelim ki ben size örnek veriyorum, bu dersi unutturmak istiyorum. Yani derse gelmeyin diye dersi size unutturacağım. Sürekli yanınıza gelip size desem ki dersi unut, dersi unut, dersi unut, dersi unut. Bilakis size yardımcı olurum. Çünkü dersi sürekli sizin hatırınıza tutmuş olurum. Yani bir adama unut demekle bir şeyi unutturamazsın. Onun daha fazla aklında onu tutarsın. Bir insana bir şeyi unutturmanın yolu nedir? Onun karşısına meşgul olacak ve meşgul olmak suretiyle de senin unutturmak istediğini unutturacağın bir şey koyarsın önüne. Şeytan bunu da ne yapmıştır? Şeytan bunu dünya olarak belirlemiştir. Yani insanı dünyaya çekebildiği oranda insana Allah'ı ve ahiret gününü unutturur. Ondan dolayı İslam bize dünya hayatının çirkin bir şey olduğunu, dünya hayatının fani olduğunu, dünya hayatına kapılmamak gerektiğini Kur'an-ı Kerim ve sünnet altını çile bize anlatmıştır. Burada bir gaye vardır. Çünkü insanlar dünyaya fazla dalıp da ahiret gününü unutmasınlar diye. Bakın kardeşler, dünya hayatıyla ilgili Allah Azze ve Celle şöyle söylüyor. يَعْلَمُ اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ يَعْلَمُ اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Bilin ki dünya hayatı şundan ibarettir. Öyle zannettiğiniz gibi dünya hayatı çok önemli, zannettiğiniz gibi dünya hayatı çok değerli bir şey değildir. Dünya hayatı ya oyundur, ya eğlencedir, ya sizin birbirinize hava atmanızdır. Yani işte benim evim var, benim arabam var, birbirinize karşı tefakkur etmenizdir. Böyle olsa mallarınızı ve evlatlarınızı çoğaltmanızdır. Dünya hayatı bundan başka hiçbir şey değildir. Yani size şu anda lezzet veriyor ama netice itibariyle düşündüğünüz zaman benim bu zikrettiklerimden başka bir şey değildir. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle Peygamber'e diyor. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Onlara dünya hayatının örneğini vereyim Muhammed. Dünya hayatının neye benzediğini onlara anlat. كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Dünya hayatı bizim gökyüzünden indirdiğimiz bir suya benzer. فَاخْتَلَفَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَسْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ. Toprağa karışmıştır su, ekine karışmıştır su, ekinler olgunlaşmıştır, ondan sonra sararmıştır, bir rüzgar gelmiştir, o kurumuş bütün ekinleri dağıtmıştır, gitmiştir. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Ve Allah Azze ve Celle'nin şüphesiz ki gücü her şeye yeter. Dünya hayatı nedir kardeşler? Şöyle bir ekine benzetiyor Allah Azze ve Celle. Gökyüzünden su gelir, ekine değer, toprağa değer, ekin çıkar. Ekine bakarsın, şaşırırsın. Hoşuna gider, vay be dersin, çalıştığımın karşılığını aldım. Ondan sonra sonbahar gelir, ekinler kurur, bir rüzgar gelir, var olan bütün ekinleri yerle bir eder, var olan bütün ekinleri dağıtır götürür. Dünya hayatı bir mevsimliktir demek istiyor Allah Azze ve Celle. Bir mevsim gözlerinizi doyurur, öbür mevsim ise gözünüzün zevki bile kalmaz. Ona baktığınız zaman hiçbir şey göremezsiniz onda. Madem böyle bir dünya hayatı, öyleyse dünya hayatını asıl yapıp sürekli dünya hayatı için çalışmak ve bununla beraber ahireti unutmaya değer mi? Bir sonraki ayet cevap veriyor. El-mâlu vel-benûne zînetul hayâti dünya. Çocuklar ve mal dünya hayatının ziynetidir. Allah Azze ve Celle insanın dünyadan en çok aldatan şeyin çocuklar ve mal olduğunu söylüyor. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Fakat o kalıcı olan salih ameller var ya, dünya malı, dünya evladı gibi sürekli olmayan o salih ameller var ya, Allah'ın katında sevap yönünden ve hedef yönünden bunlar daha hayırlıdır diyor. Bakın kardeşler, çocuğumuz bizi dünyadan alıkoyuyor. Bizi Allah'tan ve ahiret gününden alıkoyuyor. O çocuğa bir şeyler alacağız, o çocuğun masraflarını yapacağız diye bazen Müslümanları, Allah'ı, ahiret gününü hepsini unutuyoruz. Çocuk 15-16 yaşına geldiğinde bize ders çekiyor, kapıyı vuruyor, gidiyor. İşte dünya hayatı budur. Yani senin uğruna Allah'a terk ettiğin dünya hayatı budur. Çocuk 15, 16, 17 yaşına geldiği zaman senin onun üzerine kurduğun bütün planları yerle bir ediyor, kapıyı vuruyor, çekiyor, gidiyor. Dünya malı da aynısı değil midir? Dünya malı için çalışıyoruz, çabalıyoruz, yoruluyoruz. Hem yemiyoruz hem o bizi yiyor.
Yani biz o dünya malını yiyemediğimiz gibi böyle bir sistemde nerede yiyeceksin dünya malını zaten? Fakat dünya malı bizi yiyor, bizim ahiretimizi yiyor, bizi Allah Azze ve Celle'den alıkoyuyor. Peki netice kardeşler, sonuç ya bir gün geliyor iflas ediyoruz, ya parayı çoluk çocuk büyüdüğü zaman onların ihtiyaçlarından karşılıyoruz veya da başka bir şey, fakat elimizdeki mal da bir şekilde gidiyor. Onun için Allah Azze ve Celle bize hatırlatıyor. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَلَا. Sizin yanınızda olan şeyler fanidir. Gözünüzü diktiğiniz, sizi Allah'tan alıkoyan, sanki ondan başka bir şey yoktur gibi düşündüğünüz. Bunlar hepsi fanidir. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَلَا. Eğer lezzet istiyorsanız, eğer bir şeylerle avunmak istiyorsanız, Allah Azze ve Celle'nin yanındakilere gözünüzü dikin. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin yanında olanlar, Allah Azze ve Celle'nin yanında olanlar batıl olanlardır. Falan yüzü görmeyecek olanlardır. Bakın kardeşler, mesela dünyada böyle en güzel yaşayan insanı düşünün. Yani bütün dünya nimetleri onun elinin altında olsun ve Allah'a o nimetlerle her türlü isyanı yapan bir adamı düşünün. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle onun karşısına alacak. قَالَ كَمْ نَبِسْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. Dünyada kaç sene kaldınız? Soracak. Düşünün, yani bu adam bizim belki hedeflediğimizi yerine getirmiş. Dünyanın bütün lezzetleri, bütün zevkleri adamın önüne serilmiş. Allah Azze ve Celle ona soracak. Diyecek, sen dünyada kaç gün kaldın? Ne kadar bir ömür yaşadın? قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَابِينَ. Ya bir gün kaldık veya da bir günden daha az kaldık. Bak adamlar tam emin değiller ha. Ya bir gün kaldık veya da bir günden daha az kaldık. En iyisi sen bunu hesap edenlere sor. Yani Allah Azze ve Celle'nin melekleri insanların yaptıklarını yazdığı için diyorlar sen bunu meleklere sor. Yani melekler bile bizim ne kadar kaldığımızı diye melekler cevap veriyorlar. قَالُوا اِنْ لَبِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Şayet bilmiş olsaydınız çok az bir zaman dünyada kaldınız diyecekler. Şimdi kardeşler Allah için bu dünya hayatı ne kadar eğlenceli olursa olsun, beni Allah'tan alıkoyan ne kadar unsur olursa olsun, kıyamet gününde benim hatırlayacağım bir günden başka bir şey değilse eğer, bir gün ve bir günden daha azsa, bunun için Allah Azze ve Celle'ye isyan etmeye değer mi? Bunun için sorumluluklarımızı unutmaya değer mi? Vallahi değmez. Şu arabalar, şu evler, şu kıyafetler, şu teknoloji, şu telefonlar, bunları söylerken belki gülüyoruz. Fakat bizi Allah'tan alıkoyan şeyler bunlar değil midir? Vallahi, bakın vallahi bir tane genç, Allah Azze ve Celle buna kuvvet vermiş. Allah Azze ve Celle buna imkan vermiş. Bu adam yeryüzünde Allah'ın emellerini, yeryüzünde Allah'ın iradesini gerçekleştirebilmek için bütün imkanlara sahip. Güç var, kuvvet var, enerji var. Fakat o genci Allah'ın dinine hizmet etmekten alıkoyan şey bir iPhone çıkıyor sonuçta. Yani sen ona davet yaptığın zaman veya sen ona gel Allah için hizmet et bu enerjini İslam için kullan dediği zaman ben telefon aldım onun taksitlerini ödüyorum diyor. Telefon aldım onun taksitlerini ödüyorum diyor. Müslümana diyorsun ki Müslüman Allah'tan kork. Bak Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizde bu kadar hakkı var. Bak yeryüzünde bizden yardım bekleyen bu kadar mustahabat var. Bak maddi olarak, bedeni olarak bizim bir şeyler yapmamız lazım. Sen ben bu davayı terk edip orta yerde bırakırsak kim bu davaya yardım edecek? Kim bu dine sarılacak? Ben ev aldım evin taksitlerini ödüyorum diyor adam. Ben ev aldım evin taksitlerini ödüyorum diyor adam. Bir başkasına aynısını söylediği zaman bizim ödemeler var diyor. Mümkün değil benim bir şey yapmam. Ben haftada bir gün bir derse gelsen ön başına koy. Benim için kâfidir. Benim ödemelerim var, ödemelerini yapmam lazım. Senin ödemelerin var. Benim ödemenin taksidi var. Gencin ödeyeceği iPhone parası var. Öbürü arabasının modelini yükseltecek para lazım. Peki bu dine kim hizmet edecek? Peki ahiret gününü kim hatırlatacak? Peki yeryüzünde yaşantısıyla, konuşmasıyla, duruşuyla insanlar baktığı zaman bunlar Allah'ın kuludur. Allah'a kul olmak istiyorsanız bunlara bakın. Denilecek olan nesli peki kim meydana getirecek? Her asırda böyle bir nesil olmak zorunda. Peki kim bunu yapacak? Eğer biz dünya hayatıyla iştigal eder, dünya hayatını bu kadar gözümüzün önüne alırsak, bu zikretmiş oldukların nereye gidecek? Artık orasını Allah biliyor. Onun için kardeşler, biz dünya hayatı dediğimizde bazı kardeşler sakın sabancıyı anlıyor, koçu anlıyor, avbayrakları anlıyor. Yani dünya eli bunlardır diyor. Dünya eli demek bu değildir. Bir lira bile seni Allah'tan alıkoyuyorsa, bir telefon bile seni eğer ahiret gününü hatırlamaktan men ediyorsa, seni Allah'tan alıkoyan dünya ve senin için fikri olan dünya olur.
Dünya için illa kantar paraya, illa kantar altına, altın olmasına gerek yoktur. Onun için kardeşler, madem bu dünya bu kadar hakirdir ve Allah Azze ve Celle'nin dünya demesinin sebebi aşağılık olmasındandır. Dünya kelimesi Arapçada denaetten gelir. Denaet ise bir şeyin aşağılık olmasıdır, değersiz olmasıdır. Allah'ın yanında o kadar değersizdir ki Allah dünyaya Türkçe'ye çevirsek alçak ismini koymuştur. Allah dünyaya Türkçe'ye çevirdiğimizde alçak ismini koymuştur. Böyle alçak olan, böyle değersiz olan ve bize dünyada ve ahirette zarar verecek olan şeylerle ahiret gününü unutmayalım. Çünkü ahiret gününü hatırlamak insanoğlunun terbiye olması için en büyük unsurdur. Ahiret gününü unutmak ise insanoğlunun azması ve sapıtması için hakeza en büyük unsurlardan bir tanesidir. Dersin arasında bir hatırlatma yapayım. Ondan sonra inşallah tekrar derse devam edeceğim. Şimdi özellikle bazı kardeşlere söylüyorum, onlar zaten anlarlar. Şimdi bu ders biraz uzun bir ders. Yani yaklaşık 1 saati buluyor. Bazı kardeşler de Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. Hedeplerinden dolayı hani ilim talebesinin oturması gereken şekilde oturuyorlar. Hani ben diyorum rahat oturun. Çünkü vakit uzun olduğu için kendinize eziyet etmiş olmayın. Gaye dersten istifade etmektir. Onun için nasıl rahat edebiliyorsanız, nasıl rahat oturabiliyorsanız benim için sorun yoktur. Problem yoktur. Hatta siz rahat oturursanız ben de beraberinde rahat ederim inşallah. Rahat oturursanız daha çok sevinirim. Üçüncüsü ise şeytanın insana unutturduğu şeylerden bir tanesi, şeytan insana Allah'ın nimetlerini unutturur kardeşler. Şeytan insana Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini unutturur. Hatırlarsanız ilk dersimizde size bir ayet-i kerime okumuştum. Demiştim ki şeytanın Kur'an-ı Kerim'de insanoğluna yapmak istediklerini tafsilatlı bir şekilde Allah Azze ve Celle beyan etmiş. Fakat bunların içerisindeki en tehlikeli ayet Araf suresindeki ayet-i kerimedir. Şeytan Allah Azze ve Celle dedi ki قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Beni saptırdığın gibi ben de o insanlar için senin dosdoğru yolun üzerine oturacağım. ثُمَّ لَاَتْيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِمْ Önlerinden geleceğim. وَمِنْ خَلْفِهِمْ Arkalarından geleceğim. وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ Sağlarından geleceğim. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Sollarından geleceğim. Yani şeytan insanoğluna her yönden hücum ettiği bir şeyi anlatıyor Allah Azze ve Celle. Peki ne için yapıyor şeytan bunu? Yani bu kadar fazla hücum ettiğinde netice itibariyle elde etmek istediği şey ne? وَلَا تَجِدْ وَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sen onların birçoğunu şükreder bulamayacaksın diyor Allah Azze ve Celle. Yani ben istiyorum ki onlara öyle bir saldırayım ki sana şükretmeyi unutsunlar. Senin nimetlerine şükretmeyi unutsunlar. Allah Azze ve Celle'nin nankör olan insanlardan nefret ettiği için, Allah Azze ve Celle'nin nankör olan insanlardan yüz çevirdiği için, şeytan insanla Allah'ın arasındaki bağı koparabilmek için Allah'ın insan üzerindeki nimetlerini insana unutur. Ve birçoğunuz kendi nefsinizi muhasebe edin, buna kendimi de dahil ederekten söylüyorum. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerinin farkında olmadığınızı göreceksiniz. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede biz kullarına diyor ki فَاسْبُرُونِ اَسْكُرْتُمْ Beni anın, beni zikredin ki ben de sizi zikredin. وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ Bana şükredin. Benim size vermiş olduğum nimetlere karşı teşekkürde bulunun ve bana karşı nankör olmayın diyor. Peki kardeşler şeytan insanlara Allah'ın nimetlerini unutturabilmiş midir? Bu zannını yerine getirebilmiş midir maalesef? Çünkü Allah bu sefer kendisi söylüyor وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Benim kullarımdan çok azı şükreder diyor Allah Azze ve Celle. Çoğunluk nankördür. Çoğunluktan küfran ni'me var. Nimetleri görmezler. Fakat insanların azı ise Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini görürler diyor. Bakın size bununla ilgili yakın zamanda yaşamış olduğum bir kıssa aktarayım. İstanbul'da yaşayan kardeşler için söylüyorum bunu. 2 tane bacı aileleriyle beraber çok uzak bir memleketten, yani mesela İstanbul'a 400 kilometre, 500 kilometre bir mesafede İstanbul'a gelmişler. Bunlar İstanbul'a geldiklerinde bir tane evde misafir olmuşlar. Tabii ablalar bunlarla ilgileniyorlar. Şimdi kadından sorularını sormuşlar. Demişler biz bu soruyu sormaya geldik. Neyse cevaplarını almışlar. İşte soruyu bildiğin talebesine iletmişler. Cevap gelmiş. Ondan sonra kadınlar geri kapı arabalarında binip memleketlerine dönecekler. Orada oturan abla benim eşime sormuş. Abla demiş, bunlar şimdi o kadar mesafeyi, yani 4-5 saatlik yolu bir tane soru sormak için mi geldiler? Şimdi bunlar kızlarını evlendirecekler.
onunla ilgili düğünle alakalı işte müşrikler gelecek vesaire bir takım veladelerle ilgili sorular sormaya gelmişler. Tabii sorunun özü bir tane açıkçası. Yani işte müşrik bir kızın düğünü yapılır mı? İslam'a karşı duran bir kızın düğününe gidilir mi vesaire. Allah bunu sormaya gelmiş. Allah imanını hidayetini anlasın. Şimdi oradaki abla bakın demiş ki ya abla demiş biz nasıl büyük bir nimetin içerisindeyiz. Yani biz soru sormak istediğimiz zaman elimizin altında her tarafta yeni talebeleri var. İstediğimize gidiyoruz sorularımızı soruyoruz. İnsanlar 400-500 kilometre yol gelip bir tane soru mu soruyorlar buraya? Şimdi ben size soruyorum. İçinizde bu nimetin farkında olan var mı? Yani İstanbul'da yaşayanlara söylüyorum. Hangi semte bakarsanız bakın Allah Azze ve Celle'nin nimeti ve fazlıyla o semtte mutlaka bir mescit var. O mescitte bir tane ilim talebesi var. Gidiyorsun sorunu soruyorsun. Biliyorsa sana cevap veriyor. Bilmiyorsa git yarın gel. Yarın sorunun cevabını al diyorsa seni gönderiyor. Buna sahip olmayan insanlar var. Bakın bu bizim Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Bu nimetin farkında mıyız? Zor. Yani çoğu insan için söylüyorum bunu. Çok zor. Bir tane ilim adamı anlatıyor. Yani taşıdığı ilmi hak eden bir adam olmasa da anlattığı doğru olduğundan dolayı size onu aktarıyorum. Hani Peygamber ve burada bize şeytanın kıssasını bile anlatmış. Ve akabinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'ye demiş ki sadakat Allahu ve kezum. Yani şeytan sana bu konuda doğru söyledi. Ayet-el Kursi okursa şeytanlar sana zarar vermez. Fakat haddi zatında o şeytan yalancıdır. Yani bu kıssayı anlatacağım adam da haddi zatında bir şeye yaramaz. Fakat anlatmış olduğu kıssa doğrudur. Bir gün diyor başka bir ilim adamı bana dedi ki gel akıl hastanesini ziyaret edelim. Akıl hastanesine gidelim. Akıl hastanesini ziyaret edelim. Ben de olur dedim diyor. İşte gittim biraz daha deliler için hediye falan aldım diyor. Akıl hastanesine gittik diyor. Akıl hastanesine gittiğim gün diyor adam belki 50 yaşında bu arada. İlk defa o gün diyor akıl nimeti diye bir nimetin olduğunu farkına vardım. O güne kadar diyor ben Allah'ın bana akıl verdiğini ve bunun nimetlerin en üstünü olduğunu farkında bile değilim. Biri üstünü başını soyuyor, kendisi anlatıyor. Biri kendini parçalıyor, biri kafasını duvarlara vuruyor falan. Kendi kendine sordum diyor. Sen hiç bugüne kadar Allah Azze ve Celle'nin akıl nimetine şükrettin mi? Yani bir defa da eline kaldırıp ya Rabbi bana akıl verdiğin için sana hamdolsun. Bana akıl verdiğin için sana şükürler olsun diye Allah Azze ve Celle'ye söyledin mi? Söylemedi. Aynı bunun gibi kardeşler Allah Azze ve Celle insanın nankörlüğünü hatırlatıyor. Diyor ki وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Çünkü üzerinizde bulunan her şey Allah Azze ve Celle'nin sizin üzerinizdeki nimetlerindendir. فَاِلَيْهِ عَلَى رَبِّكُمْ وَتُكَزِّبًا Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız? Rabbinizin hangi nimetini görmemezlikten geleceksiniz diye Allah Azze ve Celle soruyor. Bak şu anda burada oturmam bile Allah Azze ve Celle'nin sana bir nimetidir. Bunun farkında mısın bilmiyorum ama yani ilim meclisinde bulunan, vaaz meclisinde bulunan bu bile Allah Azze ve Celle'nin senin üzerinde bir nimetidir. Şu anda, bakın şu anda ben size söyleyebilirim buraya gelmek isteyen, gelmek için yanıp tutuşan fakat uykusuna köle olduğundan dolayı sabah kalkıp gelemeyen yüzlerce Müslüman var. Yani zaten bana söyleyenler onları bulmuş, 60'ı 70'i bulmuş. Hani valla çok gelmek istiyorum ama sabah 8'de 7.30'da kalkmak benim için mümkün değil. Çünkü adam ömrü boyunca fıtratını ters çevirmiş, geceleri ayakta geçiriyor, gündüzleri uyuyor öğlene kadar. Bak bu sana Allah Azze ve Celle'nin bir nimetidir. Belki sen düşünüyorsun, diyorsun ki ben kendim saatimi kuruyorum, ondan sonra kalkıyorum veya sabah namazından sonra uyumuyorum. Oysa Allah dilemese, Allah sana bu nimeti vermese, emin ol ki adım atamazsın hayra yönelik. Ondan dolayı kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki nimetlerini bilmemiz lazım ve bu nimetlere şükretmemiz lazım. Ve şeytanın bizim üzerimizdeki en büyük oyunu Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini bize unutturmasıdır. Mesela düşünün, siz bir insana iyilik yaptığınız zaman, çok basit bir iyilik olsa bile, o adam sizin o iyiliğinizi unuttuğu zaman köpürüyorsunuz, deliriyorsunuz. Nankör diyorsunuz, hain diyorsunuz. Adama o kadar iyiliği geçti dediğinizde yani çok basit bir şeydir emin olun. O kadar iyilik yaptım adama diyorsunuz ve bana bir selam bile vermedi. Vesaire. Bakın biz bile insan olarak da bu kadar aciz olmamıza rağmen nankörlüğü kaldıramıyoruz. Nankörlük bize ağır geliyor. Ya alemlerin Rabbi olan Allah, yani insanda var olan her şey Allah'a aittir. Bir tanesi insana ait değildir ki hepsi Allah'a aittir. İnsan Allah Azze ve Celle'nin nankörlük yaptığı zaman işte düşünün ki Allah Azze ve Celle o insana ne kadar gazaba geliyor. Peki Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine karşı nasıl şakir olacağız? Şeytanın bu tuzağını yerine bir edeceğiz. 3 yolla bunu yapacağız kardeşler. Bir insanın şükreden kullardan olabilmesi için 3 tane unsur var. Bir,
nimetlerin farkında olacağız. Nimetin farkında olmayan bir insan o nimete şükretmesi mümkün değildir. Bunun yolu nedir? Bunun yolu tefekkürdür. Yani sürekli oturacağız, Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki nimetlerini düşüneceğiz ve bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin bu nimetlerine teşekkür edeceğiz. İkincisi, ağız ile Allah'a hamd edeceğiz. Yani Allah'a zikredeceğiz. Elhamdülillah, elhamdülillah, subhanallah ve bihamdihi diyeceğiz. Allah'a hamd edeceğiz. Şükran lillah, elhamdülillah, şükran lillah diye Allah Azze ve Celle'ye hamd edeceğiz. 3, Allah'ın bize verdiği nimetleri Allah'ın istediği yerlerde kullanacağız. Biliyorsunuz Allah Davud Aleyhisselam'a ve oğlu Süleyman Aleyhisselam'a çok ciddi anlamda bir şeyler verdi. Mal verdi, mülk verdi vesaire. Ve netice olarak Allah Azze ve Celle onlardan istediğini şöyle dile getirdi. Ya i'melû âle Davud şükra. Ey Davud'un ailesi, benim size verdiğim nimetlere şükür olaraktan amel yapın. Yani şükretmek istiyorsanız bana eğer bol bol amel yapın diye Allah Azze ve Celle onları uyardı. Allah Azze ve Celle onları teşvik etti. Allah Azze ve Celle hem beni hem de sizleri kendi nimetlerinin farkında olan ve o nimetlere şükreden kullarından eylesin. İmam Gazali'nin burada bir sözünü söyleyeyim inşallah. Yani güzel bir söz olduğundan dolayı. İnsanoğlunun haline acayiptir diyor. Nimeti kaybettikten sonra nimete şükreder. İnsanoğlunun haline acayiptir. Nimeti kaybettikten sonra nimete şükreder. Yani mesela adamın diyelim elinde bir nimet var. O nimeti kaybediyor. O nimeti kaybettikten sonra mesela Allah'a hamdolsun diyor. Ya bir zamanlar Allah bana böyle bir şey lütfetmişti. Mübarek adam varken niye hamd etmedin? Varken hamd etseydin Allah onu arttıracaktı. Yani eğer sen varken ona şükür etseydin, varken ona hamd etseydin, bu nimetin elinden gitmesi bir yana Allah Azze ve Celle o nimeti arttıracaktır. Fakat işte insan unutkanlığından ve şeytana prim verdiğinden dolayı maalesef nimeti unuttuktan sonra, nimeti kaybettikten sonra veyahut da insanoğlu nimetin kıymetini anlamış oluyor. Dördüncüsü ise kardeşler, şeytanın insana kendi sorumluluklarını unutturmasıdır. Şeytanın insana kendi sorumluluklarını unutturmasıdır. Biliyorsunuz biz insan isek eğer, insan olmak demek mükellef olmak demektir. Yani Allah Azze ve Celle bizi bir takım sorumluluklarla yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenlerle Allah Azze ve Celle bizi sorumlu tutmuştur. Şimdi Allah Azze ve Celle bizi sorumlu tuttuğu zaman bizim sorumluluğumuz kime karşı? 3 tip sorumluluğumuz var. 1. Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarımız var. Yerine getirmemiz gereken kulluğumuz var. 2. İnsanoğluna karşı sorumluluklarımız var. Yani bunun içerisinde müminler de girer. Bunun içerisinde çoluk çocuğumuz, karımız da girer. Bunun içerisinde anne babamız da girer vesaire sorumluluğumuz var. Üçüncüsü ise kardeşler İslam dinine yönelik sorumluluklarımız var. Yani biraz önce ahiret gününü anlatırken hatırlattığım gibi yani bu din bizden bir şeyler bekliyor. Bu dine hizmet etmemiz lazım. Bu dini yaymamız lazım. Bu dine sağ olmamız lazım. Allah Azze ve Celle bizden bunu talep ediyor. Bu dine karşı bir takım sorumluluklarımız var. Şeytan insana sorumluluklarını unutturur. Sorumluluklarını unuttururken de kardeşler bunu genelde nasıl yapar? Yani mutlaka birçok yolu vardır. Ben özellikle hani bu ders böyle kısa olduğundan dolayı haftalarca sürebilecek bir ders olmadığı için ben bizim için en önemli ve faydalı olacağına inandıklarımı zikrediyorum. İnsana başkalarının sorumluluklarını hatırlatarak insana kendi sorumluluğunu unutur. İnsana başkalarının sorumluluklarını hatırlatarak insana kendi sorumluluğunu unutur. Nasıl olacak bu iş? Şöyle. Mesela diyelim ki biz oturuyoruz kendi aramızda. Falanca niye şöyle yapmıyor? Filanca niye böyle yapmıyor? İşte falanca cemaatteki adam niye böyle yapıyor? İşte falanca Müslüman... Ya kardeşim sen oyunu bırak falanca niye öyle yapıyor? Filanca niye böyle yapıyor? Allah seni kimsenin sorumluluğuyla sorumlu tutmamış. Sen kendi sorumluluklarına bak. Eğer başkalarının sorumlulukları hakkında konuşmak, onların gıybetini yapmak, başkalarını kendine dert etmek, sana senin sorumluluklarını unutturuyor ise eğer, sen zaten husran içerisindesin. Senin başta düşünmen gereken şey, kendi sorumluluklarını hatırlamandır. Bakın biz, yani içerideyken aramızda kardeşlerle geçen bu konuşmayı size aktarayım. Ben de kendi Allah'ın bana söyletildiği sözlerden kendim istifade ettiğim için, inanıyorum inşallah siz de istifade edersiniz. Bir tane kardeş, işte toplumdan bahsediyor. Zaten cezaevinde de toplumun en şerrileri var. Hani nerede bir günahkar, isyankar varsa onlar cezaevinde. Ya dedi bunlar ne biçim insanlar, bunlar Allah'ı unutmuşlar, bunlar ahireti unutmuşlar, bunlar ateşi unutmuşlar. Odun gibi adam. Anlatıyorsun, adam korkmuyor bile. Ateş diyorsun, ahiret diyorsun, Allah diyorsun.
dirileceksin diyor. Adam korkmuyor böyle. Ben de aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki bak, şimdi biz bu adamı eleştiriyoruz. Niye eleştiriyoruz? Diyoruz ki bu adam Allah'ı unutmuş, ahiret gününü unutmuş vesaire. Bak bu adam Allah'ı unutabileceği her türlü etkenin arasında yaşıyor ve beraberinde Allah'ı unutmuş. Yani bunda aslında çok fazla şaşılacak bir şey yok. Adam uyuşturucunun içinde, adam kadının içinde, adam eğlence sektörünün içerisinde. Yani adamın hayatında Allah'ı unutabilecek ne varsa adamın hayatında var. Sen namazda Allah'ı unutuyorsun, üzüleceksen buna üzül. Yani Allah'ın huzuruna duruyorsun, Allah'a Ekber ben geldim ya Rabbi diyorsun, ondan sonra Allah'ı unutuyorsun. Yani sen ne oturup buna mı ağlaman lazım? Sen de oturup bunu mu kendine dert etmen lazım? Yoksa senin müşrik insanların Allah'ı unutmasını mı kendine dert etmen lazım? Vallahi akıl başında olan bir insanın asıl anlaması gereken budur. Yani sen Allah'ın huzurundasın, Allah seni huzuruna kabul etmiş. Fakat Allah'ın dışındaki bütün her şey senin aklında, bir tek senin aklına Allah Azze ve Celle gelmiyor. Misal, eğer bir şeye üzüleceksen, bir sorumluluğu hatırlayacaksan, kendine dert edeceksen, bunu kendine dert et. Bunun için çözüm yolları var. Onun için kardeşler, yani bizler başkalarının sorumluluklarını kendimize dert ederken kendi sorumluluklarımızı unutmamak zorundayız. Yani mesela örnek veriyorum bu konuyla alakalı. Misal genelde maalesef Müslümanların ortamında ziyadesiyle bulunan problemlerden bir tanesi. Mesela diyelim ki örnek veriyorum. Başka Müslümanlara eleştirmek, başka yapılara eleştirmek, başka yapıların hakkında konuşmak mesela ve bunu bir adet haline getirmek. Yani sürekli bununla meşgul olmak mesela. Oysa aslında insan o anda şunu düşünebilir. O esnada insan şunu düşünebilir. Ya ben şu anda gıybet yapıyorum. Yani eğer benim konuşmuş olduğum adamlar Allah'a karşı bir haram işliyorlarsa bile, yani farz edelim diyelim ki ben hakkında konuştuğum Müslümanlar diyelim ki haram işliyorlar gerçekten. Yani güzel olmayan bir şey yapıyorlar ki ben de bir haram işliyorum şu anda. Ben de gıybet yapıyorum. Ben de Müslüman kardeşimde olup onun hoşuna gitmeyecek olan şeyleri onun gıyabından söylüyorum. Eğer bir şeyi kendime dert edeceksen, uzaktaki düşmanı kendime dert etmektense, bak benim meclisimde bir düşman var, gıybet hastalığı var. Bedenimi kendini duruyor, ben onu kendime dert etmem lazım. Onunla ilgilenmem ve onunla uğraşmam lazım. Bundan dolayı kardeşler, dediğimiz gibi şeytan başkalarının sorumluluklarını bize hatırlatmak suretiyle umumen bizim sorumluluklarımızı bizlere unutturur. Ondan dolayı şeytandan korunmanın en güzel yolu, yani onun unutturmasından kurtulmak istiyorsak, zaten bununla ilgili inşallah Allah nasip ederse müstakil bir ders yapacağız. Yani şeytandan nasıl korunacağız? Peki bu sıkıntılardan kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Allah başka yol göstermiş midir bize diye. Fakat ben unutturma hastalığıyla alakalı özellikle söylüyorum, zikretmektir. Sürekli Allah'ı zikrederseniz şeytan size yaklaşamaz. Ve size yaklaşamadığı için de size değil unutturmak, hiçbir emrini sizin üzerinizde gerçekleştiremez. Allah peygambere bile bunu söylüyor. Unutma hastalığına ilaç olarak. Biliyorsunuz bir gün Yahudiler peygambere geldi birkaç soru sordu. Peygamber dedi gidin size cevap verecek. Oysa bu peygambere yakışan bir amel değildi. Bir şeyi unuttu. Neyi unuttu peygamber? İnşallah demeyi unuttu. Allah Azze ve Celle peygamberimizi uyardı. وَلَا تَقُولُ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Sakın ey Muhammed böyle bir şeye inşallah demeden ben bunu yarın yapacağım demem. وَاِذَا نَسِيتَ وَاسْقُ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. Unuttuğun zaman da Rabbini an dedi Allah Azze ve Celle. Yani madem şeytan sana unuturdu, o zaman Rabbini an ki şeytanın unutturma tuzağından kurtulabilesin diye. Zaten biliyorsunuz kardeşler şeytanın bir ismi Hennas'tır. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ diyoruz. Hennas ne demektir hennas? Hennas gizlenen demektir. Yani kul sahabenin tefsir ettiği gibi kul Rabbini zikrettiği zaman şeytan korkar ve gizlenir. Gizlendiği için de kula zarar veremez. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle bizi kendini çok çok fazla zikreden kullarından eylesin. Şeytanın uzaklarına karşı bizi basiret üzere eylesin. Bizleri birbirlerine karşı hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden Müslümanlardan eylesin. Bizden önceki Müslümanlara kudretinin acayipliğini gösterdiği gibi Rabbimiz bize de kudretinin acayipliğini göstersin. Ondan bütün güzel isimleriyle, ondan bütün yüce sıfatlarıyla istiyoruz. Allah Azze ve Celle düşmanlarımızın tuzaklarını onların boğazına geçirsin. Allah Azze ve Celle düşmanlarımızın tuzağını onların boğazına geçirsin. Yeryüzünün doğusunda ve batısında mustazaf olup bizlerden yardım talep eden kadınlarımızın ve çocuklarımızın yardımına Allah yetişsin. Bizden yardım talep eden kardeşlerimizin yardımına Allah Azze ve Celle yetişsin ve bizleri hakkıyla dinle ensar olan kullarından eylesin.
bizleri burada taati üzerine bir araya topladığı gibi kıyamet gününde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında bizleri bir araya toplasın. Allahümme amin, Allahümme amin. Allah Azze ve Celle razı olsun.